yakıştığını düşünüyorum. PETG ile de 2 tane parçanın baskısını aldım ve yine işlevsel parçalar ve yine ikisi de Xbox'la ilgili. Diyeceksiniz ki iyi ki bir Xbox'ım var. Belki bazılarınız şöyle de düşünebilir. Ya adam Xbox'la Microsoft'la anlaşma yapmış, gizli reklam mı alıyor diye. Keşke öyle olsa ama değil. Bu parçalardan bir tanesi. Herkese merhaba. Bugün FlashForge AD5X 3 boyutlu yazıcıyı inceleyeceğim. FlashForge iyi baskı kalitesine sahip ekonomik sınıfta hem kapalı hem de açık kasa Core XE yazıcılarıyla bilinen bir marka. Ben de daha önceden Adventure 5M Pro modelini incelemiş ve sizler için bir inceleme videosu hazırlamıştım. Baskı kalitesiyle benim beğenimi kazanan bir yazıcıydı. Eğer izlemek isterseniz yukarıdaki etiketten veya açıklama bölümündeki linkten o videoya da ulaşabilirsiniz. Bugünkü konuğumuz ise FlashForge'un yeni ve renkli 3 boyutlu yazıcısı AD5X. Şimdi hızlıca bir genel özelliklerine bakalım. Ardından aldığım baskılar ve kullanım tecrübelerimle devam edeceğiz. AD5X yapısı itibariyle 5M modeline çok benzeyen kompakt bir masaüstü yazıcı. Evinizde ya da ofisinizde rahatlıkla konumlandırabileceğiniz bu yazıcının üzerinde filamentler takılıyken ki ölçüleri eni ve derinliği 46'ya 52 cm, yüksekliği ise 67 cm. Sağ üst köşesinde 4.3 inçlik renkli dokunmatik bir ekran bulunuyor. Henüz modele Türkçe dil desteği gelmemiş olsa da arayüzü diğer yazıcılarda olduğu gibi oldukça anlaşılır ve kullanımı kolay. Yazıcının en önemli özelliklerinden biri elbette renkli baskı almamıza yarayan akıllı filament sistemi. Yazıcının kendisi gibi son derece basit ve kompakt bir yapıya sahip olan bu sistem sayesinde eğer arzu ederseniz 4 renkli baskılar alabilir, farklı destek malzemeleri kullanabilir ya da tek renk üzerinden aldığınız bir baskıda bir filament bittiğinde diğer filamentle baskıya devam etmesini sağlayabiliyorsunuz. Yazıcının içine baktığımızda 22'ye 22 santimetrelik baskı alanına sahip PI kaplamalı esnek tabloyu görüyoruz. Baskı yüksekliği de tablo ölçüleriyle aynı. Maksimum 22 santimetreye kadar olan baskılar alınabiliyor. Bu tablo Z ekseninde arkada 2 çelik mil ve bir trapez vidalı mil, ön sağ ve solda birer çelik mil ve trapez vidalı mil üzerinde hareket ederken doğrudan tahrikli ekstrüdere sahip olan yazıcı kafası ise X ekseninde çift çelik mil, Y ekseninde ise sağ ve sol yanda birer çelik mil üzerinde hareketini sağlıyor. Ayrıca Core XE sistemine sahip AD5X 20.000 mm/saniye ivme ile 600 mm/saniye hıza da çıkabiliyor. Yazıcıda kablosuz bağlantı özelliği bulunuyor. Bu bağlantı sayesinde Orca FlashForge yazılımını kullanarak dilimlediğiniz modelleri yazıcınıza uzaktan gönderebiliyor, baskının durumunu kontrol edebiliyor ve temel bazı baskı ayarlarına da müdahale edebiliyorsunuz. Ayrıca FlashMaker uygulaması üzerinden de tablet veya telefonunuzu kullanarak da aynı işlemleri gerçekleştirmeniz mümkün oluyor. Bu arada ödüllü tasarıma sahip bir yazıcıyı görüyorsunuz şu anda. Bu sene düzenlenen Londra Tasarım Ödülleri'nde ürün kategorisinde gümüş madalya kazanmış AD5X. Çok acayip bir tasarımı var diyemem ama son derece sade tasarlandığını, görselden daha çok ulaşılabilir ve işlevsel bir yazıcı üretmeye çalıştıklarını söyleyebilirim. Neyse biz tasarım ve özellikleri şimdilik bir kenara bırakalım ve aldığım baskılarla devam edelim. Aldığım ilk baskılar her zaman olduğu gibi yazıcının içerisinde bulunan test modelleriydi. Burada birkaç yerde renk değişimi yapan bir bench'i, üzerinde Orca Slicer'ın logosunun bulunduğu ve isminin yazdığı bir test küpü, yine üzerinde FlashForge'un isminin ve logosunun da bulunduğu iki farklı test modelinin baskısını aldım. Gördüğünüz gibi baskıların tamamı renkliydi. İçerisine öyle renksiz baskı alınabilecek bir test modeli koymamışlar. Orca'nın standart ayarlarıyla basıldığını düşünüyorum bunların. Yani ortalama 200-300 mm/saniye arasında baskı hızı vardı. Genel baskı kalitesinin güzel olduğunu söyleyebilirim ama birkaç tane noktada kusurları vardı. Örneğin bench teknesinin ön tarafında dik açı yapan alt bölümde bazı sarkmalar gözlemledim. Ki bunun testini daha sonra tek renkli de gerçekleştirdim kendi ayarlarımla. Onu da göstereceğim. Bir de şu ahtapot kolunun olduğu modelde hızdan kaynaklı hafif titreşim etkilerinin olduğunu söyleyebilirim. FlashForge yazısının üzerinde orada tabii çok sık renk değişikliği var. Orada da hafif çizgilenmeler var ama genel olarak dediğim gibi modeller başarılıydı ve ince renk geçişlerinde dahi herhangi bir hatayla karşılaşmadım. Elbette sonrasında hem renkli hem de renksiz denemeler yaptım. İlk merak ettiğim o bench'ideki sarkmayla alakalıydı. Acaba dedim kendi ayarlarımla bir bench'i bassam, yine hızlı bir şekilde baskısını alsam öyle bir sarkmayla karşılaşır mıyım diye. Çünkü bu soğutmanın yetersiz olabileceği anlamına da gelebiliyor. Ancak 2 tane deneme yaptım ve hiçbir kusurla karşılaşmadım. Ne modelin ön bölümünde ne de o desteksiz yapılan kapı pencere gibi yerlerde bir sarkma olmadığı gibi ipliklenmeyle de karşılaşmadım. Zaten ilk bastığım modelde de herhangi bir ipliklenme sorunu yoktu.
yoktu. Tabi bu test modellerinden sonra ben hem renkli hem de renksiz birçok farklı baskı aldım. Biraz böyle Autopod modeli üzerinden gitmişim. Onu da sonradan fark ettim. Yani bilinçli yaptığım bir şey değildi. Herhalde bu bilinçaltıma yerleşti. Bir tane oyuncak, bir tane de işlevsel ürün bastım. 3 boyutlu yazıcıyla böyle hareketli oyuncaklar yapmak oldukça keyifli oluyor. Bu gördüğünüz de renkli bir baskı ama bir defa renk değişimi gerçekleşti. Gördüğünüz gibi o alt kısımdaki vantuzlarda işte bir mavi, koyu mavi renk. Ondan sonra da gökkuşağı şeklinde renk geçişli bir filament tercih ettim. Tek parça halinde basılıyor bu ürün. Öyle hani takma çıkarma gibi bir durumu yok. Yine standart Orca ayarlarıyla 200-300 mm/saniye hızlarla basılmasına rağmen oldukça güzel bir yüzey kalitesi var. Diğer Autopod modeli de aynı şekilde renk geçişli filamentle basıldı. Yani tek renk olarak bastım. Burada renkli bir baskı yok. Bu bir Xbox oyun konsolunun kontrol kolu standı aslında. İşlevsel olan ürünlere böyle enteresan tasarımlar yapıldığını da açıkçası oldukça hoşuma gidiyor. Baskı kalitesine ise söyleyeceğim hiçbir söz yok. Destek temas noktalarındaki doğal olan sarkmalar haricinde üzerinde hiçbir kusurun olmadığı gayet güzel bir baskı. Bir işlevsel parçadan bir diğerine geçelim. Gördüğünüz bir aydınlatma armatürü. İşlevi olduğu kadar görseli de bence oldukça güzel. Bu model vazo modunda tek duvarla basılmadı. 2 duvarla basılan oldukça sağlam ve güzel de bir model. Üst kısımda gördüğünüz beyaz renk PLA. Altında LED'i monte ettiğim kısım ise ABS ile basıldı. LED çok fazla ısınmaz. PLA ile de elbette baskı alınabilirdi. Ama yine de ben işimi garanti altına almak adına ABS'nin de sıcaklık dayanımı daha yüksek olduğundan dolayı bu kısımda ABS'yi tercih ettim. İki parçaya baktığımızda da baskı kalitesi anlamında gayet iyi bir sonuç ortaya çıktığını ve ürün ayrıca işlevini yerine getirirken de son derece güzel göründüğünü söyleyebilirim. Açık kasa yazıcılar ABS, ASA gibi filamentleri basmak için ideal değildir. Çünkü tabladan ayrılabilir, kenar köşeleri kalkabilir ya da katmanlar arasında çatlamalar olabilir. Ancak yine de çok hava akımının olmadığı bir yerde tablaya yapıştırıcı da sürerek ufak tefek ABS baskılarınızı AD5X gibi cihazlarda alabilirsiniz. Ben bunun için bir tane daha örnek baskı aldım. Gördüğünüz yazıcının arkasında atık filament çıkan yere konulabilecek bir kutu modeli. Yüzey kalitesinde neredeyse hiçbir problem görünmüyor. Oldukça güzel bir baskı olmuş. Kenar köşelerinde hafif bir kalkma var. Hani modelin genel yapısını bozmasa da o dediğim kalkmalar bir miktar yaşanmış. Normalde baskı değerlendirmeleri yaparken böyle hani PLA, PETG, ABS, ASA, TPU gibi hani belli bir sıralamayla ilerlerim ama burada PLA ile ABS birbirine karışınca ABS de araya girmiş oldu otomatikman. Ama şimdi PLA ile aldığım renkli ve renksiz baskıların değerlendirmeleriyle devam edeceğiz. Yine işlevsel bir parça. Açıkçası böyle oyuncak basmayı seviyorum ama işlevsel parçaları göstermek de daha çok hoşuma gidiyor. Biri renkli, biri renksiz parçadan oluşan bir kamera lens koruyucu. Genelde en fazla kaybedilen, İşte yere düşürülüp kırılan parçalar bu lens koruyucu aparatlarıdır. Profesyonel makine kullananlar da bunu bilir. Onun için çok güzel bir model yapmışlar ve her çap var. Sizinle bu modellerin bulunduğu linki de paylaşacağım. Ben de kamerası bende bulunmasa da hem yazı karakterini hem de rengini çok beğendiğim Nikon'u tercih ettim. Çok temiz bir baskı olmuş. İki renk birbirine hiç karışmamış. Baskının yüzey kalitesi de aynı şekilde son derece başarılı. İki tane iki boyutlu sanki böyle tablo gibi olan renkli 3 boyutlu baskı aldım. Bunlara Hue Forge deniyor. Bir tanesi gördüğünüz gibi böyle bir Afrika tablosu şeklinde. Bir diğerinde ise deniz dalgaları var. İki baskı da oldukça başarılı. Burada da yine renklerde herhangi bir karışma yok. Bunlara taşıyıcı olarak yaptığım ayaklar da yine PLA filamentle basıldı. Bu baskılar içerisinde sadece bir tane küçücük bir problem yaşadım. O da zaten renkle alakalı değildi. Afrika tablosunun sağ üst köşesinde ufak bir kalkma oldu. Bunun haricinde söyleyebileceğim olumsuz herhangi bir durum bulunmuyor. Yaptığım en uzun renkli baskı denemesi de gördüğünüz bu Darth Vader modeliydi. 11,5 saat kadar sürdü baskı. Renkli baskı maalesef işin içerisine girince normalde birkaç saat içerisinde hallolacak modeller bu kadar uzun sürebiliyor. Sanki model üzerinde çok fazla renk değişimi yapılmamış gibi algılayabilirsiniz ilk başta. Ama bu baskı esnasında tam 240 kere filament değişikliği oldu. Gördüğünüz gibi beyazdan siyaha, siyahtan kırmızıya, mora dönen birçok renk değişimi olmasına rağmen hepsi düzgün bir şekilde olması gerektiği gibi gerçekleşmiş. Ne yüzey kalitesinde ne de renk değişiminde en ufak bir kusur yok. Ve bu gördüğünüzde son PLA baskım. Renkli bir baskı değil, parçaları ayrı ayrı basıp birleştirdim. Yine elbette işlevsel bir parça. Tasarımı son derece sade, güzel bir masa saati. Bu baskıyı Beta Filament'in mat serisindeki bir filamentle yaptım. Yakından size de göstereceğim. Oldukça hoşuma gidiyor. Daha önce
önceki Century Carbon incelemesinde de bu filamenti kullanmıştım. İçerisinde o mermer tozunun dokularını görebiliyorsunuz, izlerini görebiliyorsunuz. Ayrı bir hava katıyor bence, özellikle bu tarz şık dekoratif ürünlere. Bu modele de oldukça yakıştığını düşünüyorum. PETG ile de 2 tane parçanın baskısını aldım ve yine işlevsel parçalar ve yine ikisi de Xbox'la ilgili. Diyeceksiniz ki iyi ki bir Xbox'ım var. Belki bazılarınız şöyle de düşünebilir. Ya adam Xbox'la Microsoft'la anlaşma yapmış, gizli reklam mı alıyor diye. Keşke öyle olsa ama değil. Bu parçalardan bir tanesi oyun konsolunun alt kısmının havalanması için, ısınmayı birazcık bir nebze olsun azaltmak için yapılmış bir yükseltici. Baskıda hiçbir sorunla karşılaşmadım. Oldukça güzel. Üzerinde söyleyebileceğim olumsuz bir nokta yok. Gayet rahat bir baskıydı. İkincisi de aynı şekilde, bunu da Xbox'ın yanına asıyorsunuz ve kontrol kolunu da üzerine koyuyorsunuz. Bu tarz modellerde titreşim etkileri en fazla böyle girintinin, çıkıntının fazla olduğu kısımlarda görülür. Örneğin şu gördüğünüz baklava delikleri var ya, oldukça hızlı bir baskı olmasına rağmen gördüğünüz gibi titreşim etkisi bence yok denecek kadar az. Genel yüzey kalitesi de yine çok başarılı. Yazıcıyla TPU baskı alamadım. Genelde zaten bu tarz sistemlerde TPU'yu pek kullanamıyoruz. Ya da ancak özel TPU filamentler kullanılabiliyor. Bende 95A'lık bir filament vardı ve sertliği bunun için yetmedi. Zaten FlashForge'un da söylediği 64D'lik bir TPU filamenti ancak bu sistemle kullanabilirsiniz diye. Ben 64D filament bulamadım. Ancak piyasadaki 95A ya da 85A gibi filamentlerle mukayese edildiğinde hangi noktada olduğunu, yani nasıl bir sertlikte olduğunu görebilmeniz için bir tane görsele ulaşabildim. Yani 64D sertliğinde bir TPU filament bulabilirseniz bu cihazda kullanabilirsiniz. Hatta çok renkli TPU baskılar bile alabilirsiniz. Ben cihazın baskı kalitesini genel olarak beğendim. Akıllı filament sisteminin çok güzel çalıştığını düşünüyorum ve şu kadarcık bir kutu ve mekanik çalışan tutucularla dahi bu sistemi kolaylıkla yazıcılarına entegre edebilmeleri bence çok güzel. Yani iyi renkli baskı kalitesine ulaşabilmek için öyle çok acayip cihazlara, modüllere gerek olmadığını net bir kanıtı olmuş. Ancak elbette her tek baskı kafasına sahip renkli yazıcı gibi bu sistemde de atık çok fazla. Az önce söylemiştim, Darth Vader 11-11,5 saat kadar sürdü. 240 defa filament değişimi gerçekleşti. Model için 83 gram filament giderken renk değişimi için ise 129 gram filament harcandı. Baskılar esnasında ABS'deki doğal diyebileceğim artık o hafif kalkmalar ve şu HueForge'un köşesindeki hafif kalkma haricinde bir problem yaşamadım. Tablo seviyeleme sistemi bence görevini yerine getirdi. Bunun bir testini de gerçekleştirdim. Tek katmandan oluşan bu seviyeleme testinde arka orta bölümde ufak bir alanda nozül tablodan biraz uzak kalmış. Sol arka köşede ise nozül tabloya biraz yakın kaldığı için çizgiler üst üste binip pürüzlenme yapmış. Geri kalan kısımlar ise kusursuz. Yani buradaki kusurların da ikinci katman itibariyle ortadan kalkacağını ve baskının geneline olumsuz bir etkisi olmayacağını söyleyebilirim. AD5X ile bir ses testi de gerçekleştirdim. Yazıcı 50 mm/saniye hızda soğutucu fan açıkken 54 desibel civarında ses çıkarıyor. Fanları kapattığımızda ise ses 44 desibele kadar düşüyor. 300 mm/saniye hızda fanlar açıkken 57-58 desibele kadar çıkan ses de fanlar kapalıyken 53 desibel civarında bir ölçüm yaptım. Nozül değişimine de değinmek istiyorum. Çünkü oldukça kolay bir sistem yapmışlar. Bir iki harekette nozülü çabucak değiştirebiliyorsunuz. Bu 5M Pro'da da kolaydı. Ancak burada daha iyi. Çünkü 5M Pro'da Hot End ile beraber sistemi değiştirmemiz gerekirken burada sadece nozülü çıkartıp takmamız yeterli oluyor. Bu da maliyetlerin düşmesi açısından iyi bir gelişme. Maliyet demişken AD5X için değinmemiz gerekli olan önemli kısımlardan bir tanesi de bu. Çünkü bildiğim kadarıyla renkli baskı alan yazıcılar içerisinde en ucuzlarından biri. Bambulab A1 Combo'dan bayağı ucuz. A1 Mini Combo ile ise neredeyse aynı fiyata satılıyor. Ve unutmayalım, bu Core XY bir yazıcı. Aynı zamanda çevresi de kapatılmaya müsait. Bu söylediğimi tabii yanlış anlamayın. Yani AD5X A1'den iyidir ya da A1 bundan iyidir gibi bir şey söylemiyorum. Sadece renkli baskı almak sizin için önemli bir kriterse bence fiyat performans açısından AD5X çok iyi bir noktada. Satın almak isteyenler için FlashForge Türkiye distribütörü 3D Teknomarket'in linkini aşağıdaki açıklama bölümüne de ekliyorum. Evet, benim yazıcı hakkında söyleyeceklerim bu kadardı. Umarım sizin için faydalı bir video olmuş ve sizlere bir fikir verebilmişimdir. Bu video ve yazıcı hakkındaki yorumlarınızı da benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Yazıcınız sorunsuz, baskılarınız kusursuz olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.